Dediğiniz gibi 6 puanlık bir fark var ama sonuçta futbol bu. Futbolda her şey olabiliyor. Biz de biliyorsunuz daha önce bu tip senaryoları da yaşadık. Yapmamız gereken tamamen önümüze bakmak, en iyi şekilde maçlarımıza konsantre olmak ve devam etmek. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Ondan sonra demin de söylediğim gibi futbol tabii ki her şey olabilir. Ama biz bu durumları daha önce de yaşadık. So for the rest of the league, brother, what would you like to say about the remaining games, our games, the games of the opponents, the chance of our team to become champion? It's a bit similar question like the first one, but an evaluation for the rest of the league, what can happen? Like I said, almost the same answer as my first answer. We just have to focus. We have a lot of games to play. I still believe there is a good chance for us, but again, we cannot make any mistakes anymore. I think already we made too many mistakes, and I think this is a big wake-up call for us. So right now we have to look forward, stay positive, and keep the good energy. Aslında vereceğim cevap ilk cevapla hemen hemen aynı olacak. Sonuçta futbol her şey olabilir ve önümüzde çok maç var. Daha önce bunları da yaşadık, daha önce bu tip süreçlerden geçtik. Şöyle bir şey ekleyebilirim, artık hata yapma lüksümüz yok. Çünkü bu zamana kadar birçok hata yaptık ve tabiri caizse artık bizim için bir uyandırma servisi, uyandırma telefonu diyebiliriz. Artık bu saatten sonra kesinlikle bizim hata yapma lüksümüz yok. Ve benim hem kendime hem takımıma hem camiaya herkese olan güvenim sonsuz. Kesinlikle kendi takımıma, kendi kalitemize sonuna kadar güveniyorum. Yapmamız gereken bundan sonra hiç maç kaybetmeden sonuna kadar her maçı bir final gibi görüp sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Galibiyet serisi vardı Galatasaray'ın. Sonrasında da 5 maçlık puan kaybı serisine gidildi. Ve bakıldığı zaman çok daha zor maçlar değerlendiriyoruz. Orada değişen ne oldu? Bir de şunu da sormak istiyorum. Sadece geçtiğimiz haftalarda takımın biraz kırılgan olduğundan bahsetti. Takım içerisinden biri olarak nasıl değerlendiriyoruz? Normally we had a tough period, but in this tough period we had 8 games, 8 victories in a row. And then later on, maybe on the paper it seems that a little bit easier period, but unfortunately we got some point losses. So what would you like to say about it? And in one time Mr. told that the team is a bit fragile. So what would you like to say about the subject? Okay, well, in my opinion, there are no easy games or difficult games. They're all difficult. So for me, any game was important, and we tried to take it as serious as possible. And like I said, football is always an interesting sport. When spectators expect you to win, you don't win, and when they don't expect you to win or drop points, you win and you play a fantastic game. So that is football. We all know this. Again, I think we have a great team. I think we deserve a lot, but again, we have to prove that. Again, I have a lot of confidence that we will end very well. Futbol tabii ki enteresan bir oyun. Kazanacağım, %100 kazanacağım dediğiniz maçı kaybedebiliyorsunuz veya çok zor bir maçı, kazanmanız zor olan bir maçı kazanabiliyorsunuz. O yüzden futbolun güzelliği, futbolun enteresanlığı burada. Bu tip puan kayıpları olabiliyor. Benim için her maç önemli, her maç aynı ciddiyette. Öyle görüyorum, yani kesinlikle kağıt üzerinde bir rakip bizden iyidir, bir rakip bizden kötüdür diye bakmıyoruz. Çünkü futbolda artık bu tip şeyler kalmadı. Herkes herkesten puan alabiliyor. O yüzden her sonucu açık geçiyor. Diğer taraftan ikinci sorunuza gelirsek, ben demin de belirttiğim gibi takımın kalitesine olan güvencim sonsuz. Sonuna kadar biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Önümüzde birçok maçımız var. Bu mücadeleyi devam ettirip umarım istediğimiz sonuçta ayrılırız. Ama takımın kalitesine ve oyunculara olan güvenim sonsuz. İsyan ettiği noktalar oldu. Gerek saha içi, gerek var uygulama.
saha içindeki oyuncuları ne düşünüyorsun? Yani sahaya çıkarken Falcao'nun, Muhammed'in pozisyonlarında kartlar gösterirken oyuncular kendi aralarında ne konuşuyorlar? Bunu merak ediyorum. Unfortunately, also there's an important subject that is being told. It is a referee, and you are an international player. You have an international experience. So, what would you like to say about the performance of the referees? Because our club also has already rebelled about the performance of the referees after the cards of Falcao, Mohamed. So, as a player inside the field, what would you like to say about it? The topic of the referees is always, I think, a difficult topic to discuss because you ask me questions that I normally want to give honest answer to, but at the same time, if I give an honest answer, then maybe I will get a punishment. So, it's very difficult for me to answer. But I think if fans have clear vision and good eyes, I think it's clear they see what's happening. So I don't think I have to say too much about what's happening. Hakemler biliyorsunuz her zaman konuşulan ve her zaman tartışılan bir konudur. Tabii ki bir futbolcu olarak, bir profesyonel futbolcu olarak benim bu konuya girmem, benim bu konu hakkında cevap vermem çok doğru olmaz. Dürüstçe duygularımı söylersem büyük ihtimalle ceza da alırım. O yüzden girmemekte fayda var. Ama zaten hani futboldan anlıyorsanız, tarafsız bakabiliyorsanız, doğru gözlerle maçı seyredebiliyorsanız bir şeyleri anlıyorsunuz. Ama benim hakemlerle ilgili bir şey söylemem çok doğru olmaz. Son sözde kısa bir soru soracağım. Bütün Galatasaray taraftarları ve bu haftalarda kapıdan dolayı bir umutsuzluğa kapıldı. Kendisi Galatasaray taraftarlarına ne mesaj vermek istiyor, bir de Galatasaray'ın rakipleri karşısında çünkü biraz geriye düştü. Şampiyonluk şansı nedir? Teşekkür ederim. The last question, but also a similar one. So, what would you like to say which type of message that you want to give our spectators? Unfortunately, we are a little bit behind of our opponents. So, do you think that we still have hopes? And what would you like to say about the chances to become champion? As same like the first two questions. I think the message that I have is I remember one season where Galatasaray was 20 points behind and Başakşehir was first place, and I think Galatasaray still became champion. So why did Galatasaray become champion? Because they didn't lose their faith and belief. So I think if we don't lose their faith and belief, if our fans don't lose faith and belief, I think anything is possible in football. Mesaj olarak bir geçmişe dönmek istiyorum. Bu şekilde taraftarlarıma bir mesaj vermek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum. Başakşehir 1. Galatasaray bir 20 puan altındaydı. Ama ondan sonra takım inancını kaybetmedi ve sonunda gelen bir şampiyonluk oldu. O yüzden şu anda da aynı ruhla, aynı o zamanda kazanılan şampiyonluk ruhuyla, o inançla, o hırsla kesinlikle bu inancımızı sonuna kadar kaybetmeyeceğiz ve sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan da isteğimiz, arzumuz bu yönde. Bizimle beraber olsunlar, bize inansınlar. Çünkü bu takım bunu daha önce çok sefer başardı. Tekrardan başarabilir. Teşekkürler.